İstanbul, dünya tarihinden beri tarihe tanıklık etmiş bir şehir. Yaklaşık 2500 yıl önce, M.Ö. 7. yüzyılda şimdiki İstanbul'un bulunduğu yerde antik bir Yunan kolonisi olan Bizantiyon kuruldu. Daha sonra Roma İmparatorluğu'nun başkenti oldu ve Konstantinopolis adını aldı. İslam dünyasının en önemli şehirlerinden biri olana kadar birçok imparatorluğun egemenliği altında kaldı. İstanbul'un tarihi dokusu, tarihi yapıları ve müzeleriyle dünyanın en önemli kültür merkezlerinden biri. İstanbul'un günlük yaşamı da oldukça renkli. Boğaz turu yapabilir, balık ekmek yiyebilir, tarihe tanıklık etmiş hala tarihin izlerini taşıyan ya da modern rengarenk sokaklarında gezebilirsiniz. Günümüzde İstanbul modern bir şehir haline geldi ancak tarih dokusunu hala koruyor. İstanbul dünyanın en etkileyici tarihi kültürlerinden biri. İstanbul'a hoş geldiniz. İstanbul yaklaşık 2500 yıl önce M.Ö. 7. yüzyılda antik bir Yunan kolonisi olan Bizantiyon olarak kuruldu. Şimdiki İstanbul'un bulunduğu yer üç tarafı denizle çevrili bir yarımada üzerinde yer alıyordu ve stratejik bir konuma sahipti. Bizantiyon ilk olarak Megalılar tarafından kuruldu ve ardından Atinalılar tarafından ele geçirildi. Daha sonra Makedonyalı Büyük İskender tarafından fethedildi ve Roma İmparatorluğu'nun egemenliği altına girdi. Roma İmparatorluğu döneminde Bizantiyon adını alan şehir önemli bir ticaret merkezi haline geldi. Ancak 324 yılında İmparator Konstantin tarafından başkent ilan edilmesiyle şehrin tarihi dönüm noktalarından biri yaşandı. Konstantin şehri başkent yapmak için önemli birçok çalışma yaptı. Şehir 6 yılı aşkın bir sürede yeniden düzenlenmiş, surlar genişletilmiş, tapınaklar, resmi binalar, saraylar, hamamlar ve hipodrom inşa edilmiştir. Bunların arasında Konstantinopolis'in sembolü haline gelen ve hala günümüzde ayakta kalmayı başaran Ayasofya da vardı. Ayasofya tarihi boyunca birçok farklı olaya tanıklık etmiştir. İmparatorluk döneminde kilise olarak kullanılan yapı 1453 yılında İstanbul'u fetheden Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı camiye çevirdi. Bu dönüşüm sırasında yapıya minareler ve mihrap eklendi. Ayasofya Osmanlı İmparatorluğu döneminde 500 yıla yakın bir süre boyunca cami olarak kullanıldı. 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ve Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'un modernleştirilmesi çabalarıyla birlikte Ayasofya müzeye dönüştürüldü. Yapının müze olarak kullanılması, restorasyon ve koruma çalışmalarının yapılmasına da olanak sağlamıştır. Ancak 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya'yı yeniden camiye dönüştürme kararı aldı. Bu karar birçok uluslararası toplumun tepkisine neden oldu. Ayasofya yeniden camiye dönüştürülmesiyle birlikte yapı yeniden cami olarak kullanılmaya başlandı. Bugün Ayasofya İstanbul'un en önemli turistik yerlerinden biridir. Yapının hem Hristiyan hem de İslami ögeler barındırması dünya çapında büyük ilgi uyandırmaktadır. Ayasofya tarihi ve mimari açıdan önemli bir yapı olmanın yanı sıra farklı dinler ve kültürler arasındaki bağlar açısından da önem taşımaktadır. Günümüzde Ayasofya'nın cami olarak kullanımı devam etmektedir ve müze olarak ziyaret edilebilmektedir. İstanbul'un 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in fethinden sonra 1923 yılına kadar 470 sene boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olmuştur. Osmanlı döneminde bilimin, kültürün ve sanatın merkezi haline gelen İstanbul, cami, sinagog ve kiliselerin yan yana yaşadığı muhteşem bir hoşgörüye kavuşmuştur. 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı sultanların halife olmaları münasebetiyle ve Kanuni Sultan Süleyman'ın Peygamber Efendimizin ayak izi, Uhud Savaşı'nda kırılan dişi, kılıcı, sancak-ı şerifi gibi İslam dünyası için çok önemli kutsal emanetlerin İstanbul'a getirilmesiyle birlikte tüm İslam dünyasının merkezi haline gelen İstanbul, yalnızca İslam dünyasının değil, bütün din ve kültürlere ev sahipliği yaparak dünya başkenti olmuştur. İstanbul, tarihten günümüze ulaşmayı başarmış, Ayasofya, Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıcı, Sultanahmet Camii, Galata Kulesi, Çırağan Sarayı, Süleymaniye Camii, Rumeli Hisarı, Anadolu Hisarı, Beylerbeyi Sarayı, Kuz Kulesi gibi daha birçok tarihi yapıya ve esere ev sahipliği yapmaktadır. Günümüz İstanbul, Türkiye'nin en büyük şehri ve aynı zamanda kültürel, tarihi ve ticari merkezidir. 15 milyondan fazla nüfusuyla İstanbul dünyanın en kalabalık şehirleri arasındadır. Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören Boğaziçi ile ikiye bölünmüştür. İstanbul'un tarihi dokusunun yanı sıra
sıra modern yüzü de ilgi çekmektedir. Şehir birçok uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır ve aynı zamanda modern sanat galerileri, moda butikleri, restoranları ve kafeleriyle ünlüdür. İstanbul birçok popüler dizi ve filmin çekildiği yerdir. İstanbul'da alışveriş yapmak isteyenler için birçok seçenek var. Tarihi Kapalı Çarşısı Osmanlı döneminden kalma ve 4000'den fazla dükkanı ile dünyanın en büyük kapalı çarşılarından biridir. Beyoğlu ve Nişantaşı semtlerinde ise butik mağazalar ve lüks markaların yer aldığı alışveriş caddeleri bulunuyor. İstanbul'un modern yüzü, yüksek gökdelenleri ve modern mimarisiyle Levent ve Maslak semtlerinde gözlemlenebilir. Bu semtlerde dünya çapındaki şirketlerin merkezleri, lüks rezidansları, alışveriş merkezleri ve restoranlar yer alıyor. İstanbul aynı zamanda Türk mutfağının özgü lezzetleri ve dünya mutfaklarından örnekleri bir arada sunan zengin bir gastronomi sahnesine sahip. Şehirde birçok meyhane, restoran ve kafe bulunuyor. Boğaziçi'nin manzarası eşliğinde yemek yemek için ise özellikle Bebek, Ortaköy ve Arnavutköy semtleri tercih ediliyor. Peygamber Efendimiz İstanbul'un fethini ashabına anlatıp İstanbul elbet fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir diye müjdelemiştir. Öyle ki Napolyon Bonaparte ise dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu. Fransız yazar ve politikacı Alphonse de Lamartine dünyaya bir kere bakmak zorundaysan sadece İstanbul'a bak. Üstad Necip Fazıl ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar gibi sözlerle İstanbul'un güzelliğini ve önemini anlatmaya çalışmışlardır. İstanbul, tarihi yapıları, kültürel zenginliği ve modern yaşam tarzı ile dünyanın en çekici şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor. Geleneksel ile modernin harmanlandığı bu şehir ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. İstanbul, dünya tarihinden beri tarihe tanıklık etmiş bir şehir. Ben Ramazan Bozoğlu, namı değer Kayora Bitti. Bu videoda İstanbul'u inceledik. Kanalımıza abone olup ve video hakkında yorum yapmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.